Bir çan çal, 1 saniye sonra hala duyuluyor. 2 saniye sonra hala duyuluyor. Ses bir an değil, ses bir hafızadır. Bir kalp atışını dinle. Şu atım bir öncekinden haberdardır. Biraz hızlıysa korku, biraz yavaşsa uyku. Bir mağarada seslen. Sesin sana geri döner. Ama hemen değil. Birkaç adım sonra. Hepsinde aynı şey var. Şu an geçmişi taşıyor. Fourier tekrar eden dalgaları buldu. Ama gerçek dünyada sinyaller akışkan değil, damlalar gibi. Bir ses kartı saniyede 44 bin örnek alır. Bir kalp monitörü yüzlerce. Her damla bir önceki damlayı bilir. Her örnek kendinden öncekini bilir. Peki bu hafızayı nasıl görürüz? Nasıl hesaba katarız? Nasıl bir denklemle yazarız? Matematiğin en zarif fikirlerinden birine kapıyı açmamız lazım. Z dönüşümü. Zamanı geometriye çeviren dönüşüm. Başlamadan önce bir tek sembolü öğrenmeliyiz. Her şey onun üzerinde kurulacak. İşte sembol. Okunuşu z-1. Anlamı bir adım geçmiş. Bunu bir kutu olarak düşün. İçine bir örnek girer, bekler. Tam bir tıktan sonra çıkar. Şimdiki zaman girerken şimdidir, çıkarken az öncedir. Bu kutu dijital dünyanın en küçük parçasıdır. Bir flip-flop, bir bellek hücresi, bir gecikme. Bir sonrasını üste koyarsan 2 örnek geçmiş olur. Z-2. 3'ü yan yana 3 örnek geçmiş. Z-3. Böyle devam eder gider. Hafıza artık sayılabilir. Gecikme artık çarpma. Şu denklemi düşün. Şimdiki çıkış, şimdiki giriş artı dünkü çıkışın yarısı. Hafızası var, sönümleniyor. Ama karışık. Kendini tekrarlıyor, çözmesi çok zor. Her y n-1 yerine z-1 y z yazarsak fark denklemi bir cebir denklemine dönüşür. Sonsuz döngü bir tek çarpmaya iner. Gecikme, çarpma, hafıza, cevir. Bu z dönüşümünün ruhudur. Bütün geri kalanı bu 2 satırın süsüdür. Peki sonsuz tane geçmişi bir arada nasıl yazarız? Bir sinyal al. Bir sayılar dizisi. İlk örnek x0, ikinci x1, üçüncü x2 ve böyle devam eder gider. Her birinin yanına etiketini yapıştır. x0 hiç geçmişi yok. Onun çarpanı z0 yani 1. x1 bir örnek geçmiş çarpanı z-1. x2 2 örnek geçmiş çarpanı z-2. Hepsini topla. İşte bu z dönüşümü. Bir dizi sayı bir fonksiyon oldu. Ama herhangi bir fonksiyon değil. Karmaşık düzlemde yaşayan bir fonksiyon. Z bir sayı değil. Z bir değişken ve karmaşık. Kutupsal koordinat olarak yazalım. Z R çarpı E üzeri C omega. İki şey. R noktanın orijine olan uzaklığı, sönümlenme oranı. Omega o noktanın yönü yani frekansı. Yani Z dönüşümü sinyali sadece sinüsle değil, sinüsün içinde sönüm zarfı giydirilmiş her türlü dalga ile karşılaştırıyor. Fourier saf dalgalara bakardı. Z dönüşümü dünyayı genelleştiriyor. Sonuç bir dizi bir süreçti. Bir fonksiyon bir manzaradır. Süreç akıp gider, yakalanamaz. Manzara kalır, çizilir, bakılır, okunur. Formüller güzel ama biraz soyut. Bir örnek ele alalım ve ne olduğunu gerçekten görelim. En basitlerinden bir sinyal alalım. Xn, R üzeri n kere sinüs omega n. Bu dalgayı zaten tanıyorsun. Bir çanın sesi, bir gitar telinin titreşimi, bir salıncağın sallanması, bir mağarada yankı. Hep böyle söner. Her şeyin bir çınlaması ve sonunda bir suskunluğu vardır. Şimdi bu sinyalin Z dönüşümüne bakalım. Önce yukarıdan düz bir harita. 2 sıcak nokta görüyor musun? İşte oraları kutuplar. Şimdi yandan bakalım. Dağlar gibi görünüyor. İşte manzara. Sönen sinüs sinyalinin Z dönüşümü karmaşık düzlemde tam böyle bir yüzey çiziyor. 2 kutup, 2 dağ. Yüksek, sıcak. Kırmızıya kadar tırmanan 2 tepe.
aralarında bir vadi ve şu altın halka. R eşittir bir çemberi. Burası özel. Çünkü Fourier işte burada yaşıyor. Sonsuz bir dalga iki daha sığdı. Zaman geometri oldu. Bu çemberin burada ne işi var? Şimdi onu tanıyalım. Karmaşık düzleme geri dön. Orada bir nokta var. Z. İki şeyi kontrol ediyoruz. R, merkezi olan uzaklık, omega açı. Sabit R, dönen omega olduğunda nokta bir dairenin üzerinde yürür. Sabit omega, değişen R olduğunda ise nokta bir yarıçap boyunca yürür. Dairenin üzerinde yürürsen ne olur? Saf frekansa bakmış olursun. R sabit kalır, dalga sönmez, büyümez, sadece titrer. R eğer bir eşitse bu birim çemberdir. Birim çemberin üzerindeki her nokta bir saf frekansın adıdır. Z eşittir bir noktası, sıfır frekans, hiç değişmeyen sinyal. Aralarındaki her nokta bir notanın adresidir. Ve işte büyük keşif. Fourier'in bildiğiniz o güzel dönüşümü aslında Z dönüşümünün birim çember üzerinde değerlendirilmiş halidir. Demek ki Z dönüşümü Fourier'i kapsıyor. Onu bir dilim olarak içeriyor. Karmaşık düzlemi 3 bölgeye ayıralım. İçerisi birim çemberin içi. Burada sönüm var. Sinyaller kaybolur. İyi istemler burada yaşar. Dışarısı birim çemberin dışı. Burada büyüme var. Sinyaller patlar. Tehlikeli bölge. Üzeri birim çemberin kendisi. Ne söner ne büyür. Sadece titrer. Burası müziktir. Burası kulağın dünyasıdır. İçi sönüm, dışı patlama, üzeri müzik. Önceki örnekte iki kutbumuz da bu çemberin üzerindeydi. Çünkü sinyalimiz sönüyordu. Peki bu çemberin üzerinde yürürken bazen ses yükseliyor, bazen boğuluyor. Neden? Rasyonel bir transfer fonksiyonu. Bir pay, bir payda. Pay sıfır olduğunda sinyal sıfır. Sıfır noktası. Zero. Sistem o frekansı söylemek istemiyor. Payda sıfır olduğunda sinyal sonsuz. Kutup, pol. Sistem o frekansa rezonans yapıyor. Sıfırlar, daireler, kutuplar, çarpılar. Bu iki tip nokta karmaşık düzlemde bir harita oluşturuyor. Ve bu harita düz değil. X, Z noktasındaki fonksiyonun büyüklüğü x büyük x, z. Her kutup bir dağdır. Çemberin yakınındaysa keskin, sivri bir kule. Uzaktaysa yumuşak bir tepe. Her sıfır bir çukurdur. Tam üzerine basarsan dibe inersin. Şimdi birim çember üzerinde yürü. Altın bir halka bu yüzeyin üstünde süzülür. Halkanın yüksekliği o anki frekanstaki sistemin tepkisidir. Bir dağın yanından geçersen yükselirsin. Rezonans. Bir çukurun üzerinden geçersen çökersin. Sessizlik. Geometrik olarak bak. Birim çember üzerindeki bir nokta P. Her kutba bir çizgi çek. Uzunluklarını ölç. Her sıfıra bir çizgi çek. Uzunluklarını ölç. H'nin mutlak değeri eşittir. Sıfır uzakların çarpımı bölü kutup uzakların çarpımı. İşte bu kadar. Frekans cevabı bir oran. Mesafelerin oranı. Kutup çemberin yakınına geldikçe paydadaki mesafe küçülür. Cevap yükselir, tepe sivrilir. Kutup üzerine koyarsan payda sıfıra düşer. Cevap sonsuza patlar. İşte rezonansın geometrisi. Kutuplar sistemin sonsuza dek çalmak istediği notalardır. Sıfırlar asla söyleyemediği kelimelerdir. Bir filtre tasarlamak ne demek biliyor musunuz? Kutupları ve sıfırları karmaşık düzlemde yerlerine koymak demek. Senaryoyu yazmak değil, harita çizmek. Ama bir soru kaldı. Kutubu tam çember üzerine koyarsak ne olur? Ya dışına koyarsak? Hatırla, o senen sinüsümüz vardı. Bir çanın yankısı. İki kutbu vardı. R kere E üzeri artı eksi C omega 0. Şimdi R'lerini değiştirerek ne olduğuna bakalım. Omega 0 kutubun açısı. Bu sinyalin noktasıdır. Sabit kalsın. R kutbun yarıçapı. Bu sinyalin çınlama süresidir. İşte değiştireceğimiz tek sayı bu. R 0.5. Kısa bir tık. Sanki bir kaşıkla bardağa dokundun. Ses çıktı, hemen sustu.
R 0.9 tatlı bir çan birkaç saniye sürer. Sonra söner. R 0.99 bu artık tapınak çanı. Vurursun saniyelerce yankılanır. R tam 1. Çınlama hiç durmuyor. Bir matematiksel rüya. Mümkünle imkansızın tam sınırı. R 1.01 sadece yüzeyde bir adım daha. Ama dalga artık sönmüyor. Her örnekte daha da büyüyor. Can ekrana sığmıyor. Sistem patladı. Bir tek sayı ve bir sistem ya çalar ya patlar. Bu sayı aslında kutbun birim çember olan uzaklığıdır. İçi stable, sistem sönerek yaşar. Üzeri marjinal, ne söner ne büyür. Dışı patlama. Bir düzlem, bir çember, bir sayı. Ve bu kural sadece çanlar için değil her yerde geçerli. Laplace'ı hatırla. Sürekli sistemlerin dili. S düzlemi. Kutuplar sol yarıda ise kararlı, sağ yarıda ise patlar. Z dönüşümü. Ayrık sistemlerin dili. Kutuplar birim çember içinde mi kararlı, dışında mı patlar. İki ayrı hikaye değil, tek bir hikaye. İki farklı geometri. Köprü bir tek satır. Z eşittir E üzeri ST. Bu formül büyülüdür. S düzleminin sanal ekseni S eşittir C omega. Yerine koy Z eşittir E üzeri C omega T. Bu birim çember üzerinde bir noktadır. Demek ki S düzleminin sanal ekseni Z düzleminde birim çemberin üzerine düşer. Sol yarı çemberin içine düşer. Sağ yarı çemberin dışına çıkar. Yani S düzleminin sol yarısı kıvrılır, Z düzleminin çemberinin içine girer. Sanal eksen birim çemberin kendisi olur. Sağ yarı dışarı atılır. Sürekli levhayı bir rulo gibi sardık. Yatay kıvrılarak dikey oldu. Üstelik sanal eksen periyodik sarılıyor. Her iki pi atlamada aynı çember noktasına geri dönüyor. Ayrık dünyanın çemberine sığdırılması. Aynı kararlılık sadece geometri değişti. Sol yarı içi, sağ yarı dışı. Çember denizin kıyısı. Sürekli dünya kıvrıldı, ayrık oldu. Elimizde şimdi tek bir harita var. Bugün 3 şey öğrendik. 1. Z üzeri eksi 1 bir adım geçmiştir. Hafıza çarpmadır. 2. Kutuplar rezonanstır. Sıfırlar sessizliktir. Bir filtre harita üzerinde seçilmiş noktalardır. 3. Birim çember kulağın dünyasıdır. İçi kararlılık, dışı patlama. Peki ne işe yarıyor bütün bunlar? Kulağındaki AirPods senin duymadığın uğultuları süzüyor. Bir IR filtreyle. Pol Zero. Spotify'da çalan şarkıyı sana hissettiren filtreler. Pol Zero. Kalbinin ritmini koruyan pacemaker. Geri besleme kontrolü. Pol Zero. Öz yineleme cebire döndü. Zaman geometriye, hafıza çarpmaya döndü. Bir dizi bir süreçti. Z dönüşümü geldi, artık manzara oldu. Kutuplar onun dağları, sıfırlar onun çukurları. Birim çember onun sahili. Ve sen her dinlediğinde, her konuştuğunda, her kalbini attığında bu düzlemden geçiyorsun. Matematiğin karmaşık düzlemde yazılmış bir şiiri var. Adı Z dönüşümü.